Herkese merhaba. Şimdi kanalımda açık lise için matematik dersi işlemeye başlıyorum. Mat 1 konularıyla başlayacağım. Mat 1 dersi için üslü ifadeler konusunu başlıyorum. Kanalımda konuyu ayrıntılı bir şekilde anlatacağım en basitten. Ödevlendirme yapacağım. Ödevleri de bir sonraki videoda vereceğim ödevlerin cevaplarını. Bu şekilde tane tane işlemeyi düşünüyorum. Umarım faydalanacağınız videolar olur. Şimdi birinci konumuz üslü ifadeler. Öncelikle tanım yapalım. Üslü ifadenin ne demek olduğunu anlatalım. Şimdi A bir gerçel sayı, N de pozitif tam sayı olmak üzere n tane A sayısının çarpımı. Yani ben burada A'yı n adet yazıyorum. Bu şekilde çarpma işlemini şöyle gösterebiliyorum. A'nın n'ninci kuvveti olarak isimlendiriyoruz. Yani burada ne demek bu? Kuvvet neyse, bu arada şu taban demek. N de kuvvet. Yani üs anlamına geliyor. Yani kuvvet neyse tabanı o kadar adet çarpma anlamına geliyor. A çarpı A. Kaç tane A var? N tane. O zaman A üzeri N. Örneğin 2 üzeri 3. Ne demek bu? Tabanım burada 2, kuvvetim 3. Yani ben 2'yi 3 kere yan yana çarpım şeklinde yazacağım anlamına geliyor. Şimdi eksiye gelelim. Eksi 1 ne demek? Eksi kuvvet çarpmaya göre tersini alıyorum. Yani aslında ben burada pay kısmında gizli bir 1 var. Bunların yerlerini değiştiriyorum. Yani eksi 1'in anlamı o. Tersini alıyorum. Yani 1 bölü A şeklinde yazmış oluyorum. A üzeri eksi n, yani 1 bölü A üzeri n demektir. Buna da bir örnek verelim. Örneğin 2 üzeri eksi 1. Bu ne demektir? 1 bölü 2. Ters çeviriyorum aslında. Yani buradaki gizli 1 var. Ben bu 1 ile 2'nin yerlerini değiştiriyorum. 3 üzeri eksi 2. Ne yapıyorum? 1 bölü 3 üzeri artı 2'ye dönüşüyor bu. Negatif kuvvet bu şekilde alınıyor. Bütün sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. A sıfırdan farklı olmak şartıyla. Tabi burada parantez kullanımı olayı, bunu örnekte anlatacağım daha detaylı. Örneğin 2 üzeri 0 neye eşittir? 1'e. 3 üzeri 0 neye eşittir? 1'e. 100 üzeri 0 neye eşittir? 1'e. Sıfırın B'ninci kuvveti sıfırdır. B sıfırdan farklı olmak şartıyla sıfırın bütün kuvvetleri sıfırdır. Sıfır dışında. Şimdi bununla ilgili örnek yazdım. Örneği çözelim. Yavaş yavaş anlatıyorum. 3 üzeri eksi 2. Ne demekti bu? 1 bölü 3 üzeri 2. Yani 1 bölü 9. Şimdi şu olayı, parantezin içindeki eksiği eksi birinci kuvvet etkilemiyor. Biz burada dikkat etmemiz gereken şey, parantezin dışındaki kuvveti artıya çevirmek için, yani yapmam gereken şey payla paydanın yerlerini değiştirmek. Yani bu eksiye dokunmuyorsunuz. Ne oluyor o zaman bu? Ben yine parantez kullanayım. Eksi 5 ile 1'in yerlerini değiştirdim. Bu artık neye dönüştü? Artı 1'e. Devam edelim. Artı 5'in sıfırıncı kuvveti ne demiştik? Sıfır dışında bütün sayıların sıfırıncı kuvveti neydi? 1'di. Eksiyi koydum. Eksi 2'nin üçüncü kuvveti, yani eksi 2'yi 3 defa bakın şöyle yan yana çarpıyorum. Yani eksi 8 yapıyor. Şimdi burada 4 işlem de yapalım. Hem 4 işlemi de hatırlamış olursunuz. 1 bölü 9. Artı ve eksi yan yana geliyorsa eksi artıyı yok eder zaten. Eksi 5 artı 1. Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artı 8. İşlemi yapalım. 1 bölü 9. Eksi 5 artı 1 daha eksi 4. Eksi 4 artı 8 daha artı 4 yapar. Bu işlemi nasıl yapıyorduk? Altına gizli 1 koyuyorum. 9'da genişletiyorum. 1 bölü 9 artı 36 bölü 9. Buradan da ne gelir? 37 bölü 9 gelir. Şimdi sıra sende dedim. Yani bu ödevi size bırakıyorum. Bunu yaparsınız. Bir sonraki videoda çözümünü tekrar yaparız. Şimdi toplama ve çıkarma yapalım. Toplama çıkarma nasıl yapılıyor üslü ifadelerde? Öncelikle taban ve kuvvetin aynı olması gerekiyor. Burada ortak parantezi almayı göstereyim önce. Sonra daha hızlı bir şekilde, artık yavaş yavaş soruyu anladıktan sonra daha pratik bir şekilde çözmeye başlarız. 3 üzeri 10 parantezini alıyorum ortak.
Ne var burada? 3 üzeri 10'un yanında 2 var. 2 artı arada artı var 5. Yani ne yaptı burası? 3 üzeri 10 çarpı 7. Ha şöyle de düşünebiliriz. 3 üzeri 10'dan kaç tane var? 2 tane. Burada 3 üzeri 10'dan kaç tane var? 5 tane. Ne diyor bana? Topla diyor. Bu ikisini topluyorum. Yine aynı mantığı yapalım. Bakın şunlar 2 üzeri 5'ler ortak. O zaman 7 taneden 5 tane çıktı, 2 tane kaldı. 3 taneyi de topladım, 5 tane oldu. Yani yine ben ortak parantez alarak göstereyim. 7 eksi 5 artı 3. Yani 7'den 5 çıktı, 2, 3 ile topladık. Şöyle oldu. Yine aynı şekilde 5 üzeri 7 ortak parantezine alıyorum. Buradan ne geliyor? 0,2 artı buradan ne geliyor? 2,1. Şimdi virgüllü sayıları nasıl topluyorduk alt alta? Virgüller alt alta gelecek şekilde şöyle toplarsam şöyle 3,2 2,3 mi olur? 5 üzeri 7 çarpı 2,3. Daha sonra bunları rasyonel sayılara çevirmeyi de göstereceğim. Yine burada 10 üzeri 4'ler bakın ortak. 10 üzeri 4 parantezine alıyorum ortak. Burada 3 var. Yalnız burada dikkat etmem gereken. Şimdi 10 üzeri 4'ün yanına hiçbir şey yazmıyor. Aslında gizli bir 1 vardır burada. Bunu unutmuyoruz. Yani eksi 1 koyuyorum. Artı 2,5. Yani 3'ten 1 çıktı 2. 2 ile de 2,5'u topladım. 4,5 çarpı 10 üzeri 4. Yani bunların yerlerini değiştirseniz de önemli değil. Yani bunu bu tarafı, bunu bu tarafı da yazabilirim. Tekrar edelim. Eğer 10 üzeri 4 ya da herhangi bir sayının yanında burada hiçbir sayının olmaması gizli bir adet var yani burada. 3 taneden bir adet çıkartıyorum. Sonra 2,5'u da üstüne ekliyorum. Şimdi bununla ilgili de bir tane daha var. Şu iki soruyu da yapalım. Yine ortak parantezi alabilirim. X üzeri m ortak parantezine aldım. Burada ne kaldı? A kaldı. Artı burada ne kaldı? B kaldı. Yine aynı şekilde bakın x üzeri k'lar ortak. X üzeri k ortak parantezine alırsam A var burada. İşaretlere dikkat ediyorum. Artı B. Burası ne oldu? Eksi C. Evet bu şekilde çözüyoruz bunları. Şimdi yine bunu ödev olarak size bırakıyorum. Bunları çözerseniz bir sonraki videoda bunların çözümlerini tekrar ederiz. Umarım giriş kısmı için anlaşılmıştır. Faydalandığınız bir video olur. Beğenirseniz de abone olursanız da çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.